Herkese merhaba. Ben Şafak Aydoğan. Kanalıma hoş geldiniz. Yıllardır süren bloglarımdan sonra artık YouTube kanalıyla dijital baskı ve bunu ilgilendiren bütün konular hakkında eğitim ve yenilikler hakkında buradan bilgi vereceğim. Bu videoların ve kanalın devam etmesi için beğenileriniz ve abone olmanızı rica ediyorum. Gelelim bugünkü konuya. Para kazanmak mümkün mü? Ne ile? Epson XP600 veya diğer ismiyle DX11 baskı kafası kullanıyor. Kafasını incelemeden önce baskı kafasını üreten dünyanın lider firmalarından Seiko Epson Corporation'dan bahsetmeden geçemem. Firma Japonya'da 1942 yılı kurulumlu. 2020 sayılarına göre 74.000 çalışanı var. Ve 2021 rakamlarına göre cirosu 8.99 milyar dolar. Dehşet değil mi? Ve bu ciro yalnızca dijital baskıyla değil, birçok farklı sektörde hizmetiyle gerçekleştirmiş durumda. Epson kanalımızın sponsoru değil ama bizim adımıza kendileri saygıdeğer bir firma. Gelelim XP600 konusuna. Nereden çıktı bu XP600? Epson küçük yazıcılar üretmektedir ve bu ürettiği yazıcılar birçok sektörde özellikle fotoğraf ve SOHO dediğimiz ofis yazıcılarında kullanılmaktadır. Inkjet teknolojileri ve lazer teknolojileri kullanan Epson XP600 adlı masaüstü ve fotoğrafçılara yönelik bir yazıcı geliştirmiştir. Bu yazıcı yaklaşık 6-7 sene önce piyasadaydı. Epson XP600 6 kanalı olan CMYK, dye mürekkep ve son 2 kanala da Pigment Black konarak kullanılan Epson'ın kendi deyimiyle basılan baskıların iç mekanda 200 sene kaldığı söylenmekteydi. Buraya kadar bir sorun yok. Yazıcı fotoğraf baskıları için ve su bazlı mürekkep için üretildi. Tam bu sırada bir parantez açmak gerekir. Bu Epson yazıcı nasıl oldu da bizlere geniş format olarak geldi? Epson'ın yazıcılarını dünyaya dağıtan ve adapte eden ülke tabii ki dünyanın üretim ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti'dir. Peki ne oldu da Çin Halk Cumhuriyeti bu kafaları yazıcılardan söktü, makinelere devşirdi? Burada incelememiz gereken birkaç nokta var. Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın üretim merkezi. Birçok sektörde farklı üretimleri mevcut. Ancak dünyanın en zor üretimlerinden biri olan inkjet piezo sistemlerinde hala bir kafa üretmiş değiller. Bu sebeple Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki elektronik ve baskı makinesi geliştiricileri ağırlıklı kendilerine yakın olan Japonya ile çalışmaktadırlar. Çinli firmalar Epson'ın amiral gemisi olan Epson DX5 ki DX5 ismi gene pazardan belirlenmiştir. Aslında böyle bir isim Epson tarafından belirtilmemiş. Epson'da ürün kodları F harfiyle başlar. DX5 amiral gemisiyle çok yol alınmıştı. Yalnız baskı kafası pahalı ve çok yavaştı. İşte yüksek maliyeti ve yavaşlığı sebebiyle Çinliler bu konuyu nasıl aşabileceğini düşünmüş ve Epson firmasına çaktırmadan yazıcılar üzerinde araştırmalar yapmışlar. Ve buldukları yazıcılardan devşirerek bazı sektörlere adapte etmişlerdir. Bunları yaparken de dünyanın her tarafından yazıcıları toplamışlardır. Çünkü bu geliştirmede baskı kafasına ihtiyaç olmuştur. İşte bundan 5-6 sene önce Epson XP600 yazıcıları dünyadan bütün Çinlerin topladığı gibi. İşte Epson XP600 yazıcılar içinde bulunduğu mürekkep sebebiyle su bazlı yazıcılarda. Çinliler bu kafayı çıkarıp üstündeki adaptörle başka sektörlere adapte etmeye çalıştılar. Bu adaptör ya da onların derimiyle manifold, ekosolvent, UV gibi daha agresif kimyasallarda eriyordu. Bu sebeple manifoldu bu kimyasallara dayanıklı bir halde tekrar ürettiler ve bu kafaya monte ettiler. Kafa artık bu mürekkeplerle de başarıyla çalışıyordu. Tabi başarı nereye kadar? Epson XP600 baskı kafasını incelemek istiyorsak şöyle bakmalıyız. Kaç adet nozzle var? Kaç pikolitre? Ve kaç
renk. Baktığımızda kanal sayısının 6 olduğunu, bu bakımdan da 6 kanallı bir kafanın 6 renk kullanabileceğini söyleyebiliriz. CMYK ve diğer renkler. Ultraviyole baskıda da CMYK beyaz veya lak, CMYK beyaz beyaz. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Peki kaç pikolitre bu kafa? Bazıları 1,5 diyor, bazıları 3,5. Ama Epson'ın kendi değerlerine göre kafanın nominal pikolitresi, yani damla büyüklüğü 3,5 pikolitre. Fotoğrafik baskılar için hiç sorun değil, çok başarılı. İşte burada Epson XP600 kafada 6 kanal ve her kanalda 180 nozul, yani delik bulunarak toplam 1080 nozul bulunmaktadır. Bu bakımdan Epson DX5'e göre daha az nozulu bulunmakta. Çünkü Epson DX5 1440 nozula sahipti. Bunun yanında Epson XP600'ün frekansı, yani baskı hızı tamamen DX5 ile aynıdır. Bu sebeple DX5 ile XP6'nın hızını karşılaştırdığınızda sadece nozul sayısı farkından dolayı DX5'i biraz hızlı görebilirsiniz. Ancak burada başka sebepler ortaya çıkabilir. İşte Epson XP600'deki manifoldu değiştirerek, farklı boyalar kullanarak bu kafanın başka baskı makineleriyle başka sektörlere yayılmasını sağlamıştı. Peki neydi bu sektörler? Başta orijinal haliyle su bazlı, yani fotoğrafi baskılar yapabiliyordu. Manifold değiştirerek isterseniz promosyon sektörüne ultraviyole baskı, UV boyayla yapabiliyor. Ekosolvent boya kullanarak açık hava reklam sektörü ve promosyon sektörüne hizmet edebiliyor. Eğer içine sublimasyon veya pigment su bazlı mürekkep koyarsanız ise tekstil sektörüne hizmet edebiliyordu. Bu bakımdan XP600 bir bakımda giriş seviyesi için harika bir kafa. XP600'ün kafa ömrü nedir? Bu konuda birçok farklı yaklaşım var. Epson XP600'ün kafa ömrünün ne olduğunu kime sorsanız farklı cevap alıyorsunuz. Dijital baskı makinesini satanlara, ithalatçılara sorsanız başka, teknik servisine sorsanız başka, kullanıcısına sorsanız başka. İşte bu sebeple tam bir yıl önce Facebook gruplarımdan bir anket düzenledim. Ayrıca bu Facebook gruplarına ulaşmak isterseniz aşağıdaki açıklamalarda linkini bulabileceksiniz. Facebook gruplarında yaptığım bu anketten ilginç sonuçlar çıktı. Çıkan sonuç tamamen pazarın bir sonucudur. Ve bu sonuca göre Epson XP600'ün UV ve ekosolvent standart bir ortamda, standart koşullarda ve iyi bir mürekkep kullanarak ömrünün ne olduğu sorulduğunda iki seçenek öne çıkmıştı. Bunlardan birincisi kullanıcıya bağlı, ikincisi ise en fazla 6 ay. Böyle bakarsanız insanlardaki beklentinin ve yaşadıklarının Epson XP600 ya da DX11 kafanın ömrünün minimum 6 ay ve kullanıcıya bağlı olarak artıp azalacağı söylenebilir. Bazı müşteriler bu kafanın çok kısa bir süre ömrü olduğunu, bazı müşteriler ise 2-3 yıldır bu kafanın değiştirmediğini söyleyebilirler. Epson XP600 kafa kullanarak renk alabilir miyiz? Bu soru her zaman bize ulaşan bir sorudur. Renk almak. Renk almak başta gözümüz, daha sonra dijital baskı makinesindeki boya, daha sonra damla boyutu ve en sonunda RIP programı, Raster Imaging Processor dediğimiz RIP programı ve IC Profile ile gerçekleşir. IC Profile ve RIP programları ile ilgili daha sonra ayrı bir vlog ve eğitimler düzenleyeceğiz. Bunu da size duyuracağım. Bu eğitimlerde bugüne kadar anlatılmayanları size sunacağız. Ama gelelim XP600'e. Evet, iyi bir boya kullanırsanız ve yazılımlarınızda bir sıkıntı yoksa düzgün bir ICC ile XP600'de de çok başarılı ve fotoğrafik baskılar alabilirsiniz. Bu baskılarınızın hangi sektörde olduğuna göre de kalitesine göre değişir. Buradaki belirleyici faktör sizin. XP600 kafa temizlenebilir mi? Epson'ın kafaları piezo kafalar olduğu için kendi içlerinde iki gruba ayrılmaktadır. Eski DX5 diye adlandırdığımız kafa grupları ve DX7 kafa gruplarını mekanik olarak adlandırıyor Epson. Ne demek? Nozzle plate ve piezo duvarlarını mekanik yoldan üretmişler. Ancak yeni üretilen ve XP600'ün de içinde olduğu TX800, XP600, Epson 5113, Epson 4720, Epson i3200 gibi yeni ürünler ise MEM teknolojisini kullanır.
MEM teknolojisi tamamen bir film halinde. Yani piezo duvarlar full film halinde. Ve temizlenmesi bu filmler bozulduktan veya ömrü yaşlandıktan sonra gerekli akımı verememesinden dolayı mümkün değil. DX5 veya DX7'ler bu bakımdan daha sağlam. Temizlenebilir mi peki? Hayır. Ama ömrü MEM teknolojilerinden daha uzun olduğunu söyleyebilirim. Bunun bir başka sebebi de DX5 ve DX7 gibi eski teknolojiyle üretilen kafaların daha düşük voltajla, daha düşük akımla ateşlemesidir. Bu da baskı hızının yavaşlaması sebebi. Epson XP600'lü kafayı temizlemek mümkün müdür? Nozzle'ları temizlemek mümkündür. Ancak her bastığı kafasının farklı bir hikayesi vardır. Her bastığı kafası farklı mürekkep kullanmış, temizlenmiş veya temizlenememiştir. Bu sebeple bazı kafalar nozzle'ları temizlenirken bazıları temizlenememektedir. Nozzle temizlemek bir bakımdan şans demektir. Yüksek kimyasallar bu işi görebilir. Ancak piezo duvarları aşınmış, yorulmuş basık kafaları gerçekten tahmin edilemez. Bunu tahmin ettiğini söyleyenlerin bugüne kadar çok başarılı olduğunu görmedim. Bu bakımdan nozzle temizlemek mümkündür diyelim. Epson XP600 ile ilgili son sorulara. Bu da Epson XP600'ün kafa fiyatı nedir? Epson XP600 piyasaya çıktığı zamanlarda talebi az, ancak basık kafası çok fazla olduğu için piyasada Çin'de özellikle alibaba.com üzerinden baktığınızda bundan 6-7 sene önce kafa fiyatlarını 50 ile 100 dolar arasında bulmanız mümkündü. Bugün ise bu sayı 200 dolar ve üzerinde görebilirsiniz. Tabi ürünün nereden aldığınıza bağlı. Bununla ilgili de kendi değerlendirmeye geçmeden önce bu tip videoların devamı, yeni bilgilerin gelmesi ve eğitimin devamı için kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Abone olmanız bu zorlu çalışmaları daha verimli ve daha cesurca yapmamızı sağlayacaktır. Şimdiden teşekkürler. Gelelim değerlendirmeye. Epson XP600 kafası para kazandırır mı başlığımızı teker teker inceleyelim. Epson XP600 kafası endüstriyel bir kafa mıdır? Hayır. Epson XP600 başarılı bir giriş seviyesi bas kafası. Epson XP600 kafası pahalı mıdır? Hayır. Epson XP600 kafası çok uygun fiyatlıdır ve Epson serilerinin içindeki en uygun fiyatlı ürünlerden biridir. Epson XP600 kafası bulunan bir makineyi almalı mıyım? Buradaki kararı tamamen kendiniz vereceksiniz. Buradaki bakmanız gereken noktalar: dijital baskıya ilk defa mı yapıyorum? Bütçem nedir? Günlük almak istediğim, alabileceğim, mevcut işimle alabileceğim metraj nedir? Geleceği gelecekte düşünün. Bugünkü realiteleri değerlendirin. Eğer giriş seviyesinde bir yazıcı veya baskı makinesi almak istiyorsanız XP600 başarılıdır. Ama aldığınız bir yazıcıdan yüksek verim, yüksek üretim istiyorsanız XP600 ilk tercihiniz olmamalı. Epson XP600 yazıcı aldım. Bu yazıcı bana çok dert çıkarır mı? Dijital baskı makinelerini hangi sektörde kullanırsanız kullanın, en önemli faktör ilk önce kullanıcı, sonra teknik servis hizmetidir. Bu iki faktörden sonra boya, yazılımlar ve makinenin elektroniği gelir. Bir makineyi başarılı kılan kendi yapısının dışında kullanıcı, teknik servis, boya ve elektronik ve yazılımlardır. Bu sıralamayla gider. Bu konu hakkında da daha sonra bloklarda buluşacağız. Videomuzun sonuna geldiğimizde Epson XP600 için yorumlarım Epson XP600'ün başarısız bir kafa olduğu değildir. Epson XP600'de çok başarılı olabilirsiniz. Bu başarı sizin ihtiyaçlarınızı yönlendirir. Sizin için doğru olan başkası için yanlış, başkası için yanlış olan da sizin için doğru olabilir. O yüzden değerlendirmelerinizi kendinize göre yapınız. Ve Facebook gruplarından dijital baskı makinesi ve bunun benzerleri gruplarına kesinlikle katılın. Ve benim YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere.